Fransa'nın özgürlüğü için savaştılar. Ölümle burun buruna geldiler. Ama evlerine kahraman olarak dönmediler. Onlar unutturulmaya çalışılan askerlerdi. Bu hikaye 1 Aralık 1944'te Tiaroy'de gerçekleşen trajik bir olayın, haksızlığa karşı direnen ama kurşunların hedefi olan Afrikalı askerlerin hikayesi. Fransa, sömürge topraklarında 19. yüzyıldan itibaren asker toplamaya başlamıştı. Tirailleur Senegalais, yani Senegal tüfekçileri, Batı Afrika'dan seçilen askerlerden oluşuyordu. 1857'de Fransa tarafından kurulan bu birlikler, Fransız ordusunun vazgeçilmez bir parçası oldu. İlk olarak 1857'de General Louis Faidherbe tarafından kuruldular. Birlikler sadece Senegal'den değil, Mali, Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Nijer gibi Batı Afrika ülkelerinden de asker alıyordu. Bu askerler, Fransa'nın sömürge savaşlarında, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda, hatta Cezayir ve Vietnam savaşlarında ön saflarda yer aldı. Kendi ülkelerinde bir kahraman olabilirlerdi ama onlar Fransızlara göre genelde sömürge askerleri olarak anıldılar. 2. Dünya Savaşı sırasında Tirailleurs Senegalais askerleri, Kuzey Afrika, İtalya ve Fransa'nın çeşitli cephelerinde savaştı. Mermiler yağarken, makineli tüfekler patlarken düşmana karşı cesurca ilerlediler. Ön saflarda yer alıyor, en zorlu görevlerde savaşıyorlardı. Bazıları esir düştü, bazıları ise hayatta kalmayı başardı. Ancak savaşın sonu onlar için yeni bir mücadeleyi başlatacaktı. Savaş bittiğinde Fransa zaferini kutluyordu. Ancak zaferin gerçek mimarları olan Afrikalı askerler sessizce ülkelerine gönderilmeyi bekliyordu. Yıllar boyunca cephede savaşmış bu askerler hak ettikleri maaşları ve ödülleri talep ettiler. Gemilerle Senegal'in Dakar limanına getirildiler ve Tiaroye kampına yerleştirildiler. Tiaroye kampında yaklaşık 1600 Afrikalı asker vardı. Maaşlarını almak için sabırsızlanıyorlardı. Ancak kendilerine verilen ödeme kuponlarını aldıklarında hayal kırıklığına uğradılar. Maaşlar Avrupalı askerlerin yarısı kadardı. Askerler, savaş boyunca kendilerine vaat edilen tüm hakların verilmesini talep etti. Bu sadece maaş meselesi değildi. Onlar için bu bir onur mücadelesiydi. 1 Aralık 1944 sabahı Fransız ordusu kampı kuşattı. Sadece maaşlarını isteyen askerler hiçbir uyarı olmadan kurşunların hedefi oldu. Silahsız Afrikalı askerler barışçıl bir şekilde haklarını savunurken kurşunların altında kaldılar. Sonradan yapılan açıklamalara göre en az 35 Afrikalı asker olay yerinde yaşamını yitirdi. Bazı kaynaklar ölen asker sayısının 400'den fazla olduğunu ileri sürüyor. Katliamdan sağ kurtulanlar Fransız mahkemelerinde isyancı ilan edilerek tutuklandılar. Onlara uzun süre mahkeme hakkı bile verilmedi. Birçoğu haksız yere ceza aldı. Ailelerinden uzak, yıllarca hapiste kaldılar. Bu katliam yıllarca Fransa tarafından gizlendi. Olay tarih kitaplarında yer almadı. Afrikalı askerlerin sesi duyulmadı. Tarihin bu karanlık sayfası 20. yüzyılın sonunda tarihçilerin ve aktivistlerin çabalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Ancak uzun yıllar sonra bile katliam kurbanlarının aileleri ve yakınları adalet aramaya devam etti. 2014 yılında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Tiaroye katliamını resmi olarak kabul etti. Olayın kurbanlarını onurlandıran bir tören düzenlendi. Ancak bu geç kalmış bir kabul ve özürdü. Aileler için bu bir umut ışığı oldu. Ancak adalet tam anlamıyla sağlanmadı. Tiaroye katliamı, Batı Afrika'da bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri haline geldi. Bu trajedi, Afrika halkları için özgürlük mücadelesinin bir simgesiydi. Afrikalı askerlerin fedakarlığı ve direnişi,
ülkelerindeki özgürlük hareketlerine ilham verdi. Onlar sadece savaştıkları düşmanlara değil, kendi müttefiklerine karşı da direndiler. Tarihin bu karanlık sayfası, bugün bile unutulmaması gereken bir ders niteliğindedir. Hak, özgürlük ve insanlık onuru için mücadele edenler asla unutulmamalıdır. Tiaroye katliamında hayatını kaybeden kahramanları saygıyla anıyoruz. Peki Fransa'nın bu yaptıkları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz de bu hikayeyi paylaşarak onların sesi olun. Dünya Labirenti'nin gizemlerini birlikte keşfetmek için abone ol.